Herkese merhaba arkadaşlar. Muadili olmayan makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Konut balonu çöker mi? Dolar TL'de son durum nedir? Kripto para piyasasında neler oluyor? Son gelişmeleri, temel teknik seviyedeki haberleri değerlendirelim. Önemli satır arası haberler, bilgiler paylaşmak istiyorum. Amerika tarafında beklentilerin üzerinde gelen bir üfe olduğu bilgisi paylaşıldı. Piyasalarda özellikle emtiada ons altında bir gevşeme olduğunu gördük. Fed'in devam eden faiz artış politikasını destekleyecek bir veri esasen bu ve bu yüzden piyasalarda emtia tarafında bir sallanma oldu. Gram altın her ne kadar ons altın desteğini alamamış olsa da dolar TL'deki etkiden dolayı kendini çok iyi muhafaza etti. Destek bölgelerinde muhafaza etti kendini. Globalde bütün alanlarda son dönemlerde sürekli olarak herkesin para kaybettiği bir süreç içerisindeyiz. Amerika'da borsadakiler de para kaybediyor. Kripto para piyasasındakiler de para kaybediyor. En makul ve en riski düşük olan ürünün gram altın olduğunu anlatıyorum. Son dönemde uzun süredir hatta gram altının riskten korunmak için en önemli ürün olduğunu anlatıyorum. Bundan sonraki süreçte de ilerlediğimiz periyotta da gram altındaki düşüncem aynı şekilde olacak. Bank of America'dan gelen son açıklamalarda yatırımcıların riskten tamamen kaçınmak istediği, sıfır riski baz alarak borsalardan çıkışlar yapmaya devam ettiği ve önümüzdeki dönemde devam edeceği bir süreç olduğunu paylaşmışlar. Globalde dolara olan güven arttı çünkü bir faiz artırma koridoru içerisine girdi ve yerli yatırımcılar içinde ikincil alternatifin gram altın olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. İç piyasada gelen yeni haber akışlarında Türk vatandaşlığı almak için gayrimenkul alım bedeli 400 bin dolara çıkartıldı. En son 250 bin dolardı. Burada bir revize yapıldı ama globalde emsal örneklere baktığımızda, yani en düşük örneklere bile baktığımızda, şimdi mesela Portekiz'e baktığımızda onlar da 280 bin euro değerinde gayrimenkul alana vatandaşlık veriyor ama önce bir 5 yıl bekle diyor ve nüfusu az olan bölgede ikamet etme şartı koşuyor. Yani o bölgelere yerleştirme gayreti içerisinde yeni vatandaşlık modelinde. Bizde ise metropollere baktığımızda çok ciddi artan bir mülteci akını olduğunu görüyoruz. Herkesin gözüne çarpıyor. Bu dönemdeki en büyük problemimiz, en büyük sıkıntımız zira bu oldu. Konut fiyatlarının da ciddi şekilde uçtuğunu gördük. Elbette mülteci etkisiyle bazı bölgelerde fiyatların şişirildiğini de gördük. Ama bunun gerçekte bir balon olduğunu, konut fiyatlarının ciddi anlamda düşeceğini düşünenler hata ediyor. Çünkü ciddi anlamda artan bir maliyet var. Bunun çimentosu var, bunun demiri var, bunun betonu var ve bu ürünlerin hepsinde fiyatlar 3'e katladı. Yani sinek ilacı bile alsanız o da 3'e katladı. Maliyetlerin 3'e katladığı bir ortamda ev fiyatlarının düşmesini beklemek hayal. Önümüzdeki dönem içerisinde maliyetlerde bir iyileştirme olur. Ancak o zaman fiyatlarda bir gerileme olur. Ama onda da balon şeklinde bir patlama, bir düşüş söz konusu olabileceğini düşünmüyorum. Yani ev, araba, her şey 3'e katladı. Bu sadece eve has olan bir şey değil. Markette, pazarda, manavda nereye giderseniz gidin almak istediğiniz her ürünün en az 3'e 4'e katladığını görüyoruz. Hani yakınmak değil de bazen dünyaya, dışarıya, ülkelere baktığımızda, konut anlamında baktığımızda çok güzel örnekler görüyoruz. Mesela dünyanın en büyük, en güçlü ülkesi Amerika değil mi? Amerika'da evler hep ahşap. Elbette yatay bir mimari ve bir müstakil anlayışı da var. Çok büyük bir orman sahasına da sahip Amerika. Bu yüzdendir ki zaten bu modeli benimsemişler. Şehrin dışına yerleşim yerlerini kuruyorlar, ahşap yapıyorlar ve müstakil bir anlayışla çok uzun yıllardır devam eden bir gelenek gibi bir şey. Ahşap evler yapmak ve buralarda yaşamak. Yani ev ilanlarına bile baksanız, Amerika'da ev ilanlarını inceleseniz evlerin 50 yıllık, 100 yıllık evler olduğunu göreceksiniz. Genellikle gözünüze çarpan, hani yeni yapılan betonarme vesaire gibi bir ev gözünüze pek çarpmayacaktır. Onlar lükse değil, konforlu bir hayata yatırım yapma gayretindeler. Hem insanların düşüncesi böyle hem de devletin düsturu bu şekilde. Betona ne gerek var diyorlar. Her şeyini ahşaplar üzerinde yapmaya çalışıyorlar. Sokaklardaki direkler de ağaçtır mesela. Beton değildir. Telefona ayrı, internete ayrı bir direk dikmezler. Hepsi aynı hatlardan geçer. Yer altına hatları alalım dediğinizde gülerler. Bunun masraflı ve gereksiz olduğunu söylerler. Çünkü her problemde o yolu tekrar kazıp tekrar açmanız lazım. Tıpkı bizde şu anda yaşandığı gibi. Ve her kurum ayrı ayrı gelir, ayrı ayrı kazar, sonra asfaltını döker ve gider. Adamlar konfora ve maliyete odaklıdır. Lükse ya da şatafata değil. Çok basitçe bir örnek de vermek istiyorum. Evlerde de mesela Amerika'da her duvarda muhakkak ki priz bulunur. Ve en az ikili üçlü priz yaparlar. Priz yani bu. Ne olacak bunun maliyetinden? Ama bizde baktığımızda priz olmayan odalar bile bulunduğunu görürüz. Ya da en fazla bir tane priz konulduğunu görürüz. Neyse
neyse ki biz üçlü prizi icat ettiğimiz için, ara kabloyu icat ettiğimiz için her yerde bir şekilde elektriği kullanırız. Ama bunu başından insan konforuna uygun şekilde yapmak istediğinizde odada birden fazla yere priz yerleştirirsiniz. Onlar böyle yapıyor. Bu çok çok basit, küçük bir örnek. İnsan memleketi daha iyi olsun istemez mi? Elbette ister. Bizim bu şartlar içerisinde betonarme şeklinde yaptığımız evlerde maliyetlerin düşmesi lazım. Bu şekilde konut balonu çökmesi, fiyatların düşmesi, fiyatların çökmesi, balonu patlaması gibi bir şey söz konusu olamaz. Bizim milletimizin alım gücü nedeniyle yapılacak şey toplu konutlarla maliyetler düşürülebilir ya da arazisi elverişli bölgelerde ek ilave ve düzenlemeler yapılarak oralarda müstakil ahşap gibi evler devlet tarafından organize edilebilir. Bu da yapılamayacak bir şey değil. Hani Bodrum'da da mesela Bodrum evleri çok nizami ve tek tip, baktığınızda içinizi açar. Bu tarz bir anlayış arazisi şartları uygun olan bölgelerde belki bu maliyeti düşük yöntemlerle müstakil olarak bir şehirleşme, bir planlanma yapılabilir. Çünkü bizim alım gücümüzün çok fazla alternatifi yok. Maliyetin arttığı yerde fiyatlar hiçbir zaman düşmez. Maliyet düşecek ki fiyatlar düşsün ama o da baktığımızda çok mümkün görünmüyor. Her şeyin başı da dolar TL. Dolar TL'nin güncel görünümüne de bakalım. Yukarıya giden, trend zorlayan, üst direnci zorlayan bir dolar TL olduğunu görüyoruz. Teknik seviyedeki son durumu nedir? Haftalık kapanışta bize neler söylüyor? Dolar TL'yi bir inceleyelim. Dolar TL'de bulunduğu alanda 14.86 kırılımı itibariyle bu bölgede artık dolar TL'nin ilk hedefinin direkt olarak 15.64 direnç seviyesi olacağını söylemiştim. Bu bölgeye direkt olarak bir gidiş gerçekleştirdi. Dolar TL'de bakınız bu bölgeye hem 10 Mayıs'ta hem de haftalık kapanışlar öncesinde dün Cuma günü 14.64'de iğne şeklinde bir hareket geldiğini gördük. Direnç seviyesinin taciz edildiğini gördük bu bölgede. Bu alanda bu direnç seviyesi artık önemli bölge haline geldi. Yani önümüzdeki haber akışlarında olası bir hareket durumunda gevşeyebileceği ya da hareketlenebileceği destek direnç seviyesi bu alanda 14.86, bu kırdığı alanın artık majör bir destek haline geldiğini düşünüyorum. Bu bölgeden aşağıya gevşeyen bir dolar TL önümüzdeki dönemde görebileceğimizi düşünmüyorum. Haftalık kapanışlar itibariyle de zaten düşüncem bu yöndeydi. Çünkü dolar TL'nin ciddi bir yukarı giden trend atağını başlattığını düşünüyorum. 15.64 direncinin aşılması ile de yola çıkacağı yeni trend seviyesinde 17 TL'ye kadar varan bir yükseliş trendi yakalayacağını düşünüyorum. Dolar TL için her zaman söylediğimiz şey, umuyoruz ki dolar TL bu peak yapan, ciddi yukarı atan hareketleri gerçekleştirmez. Enflasyon çünkü %70'lere ulaşan bir dönem içerisindeyiz. Hani TÜİK verilerine göre söylüyorum. Hane halkları içerisinde biz bunun %100'ün çok üzerinde olduğunu elbette biliyoruz. Ama TÜİK verilerine göre bile yaz dönemi itibariyle 3 haneli rakamlar enflasyonda görülecektir diye düşünüyorum. Çünkü dolar TL'nin gidişini durdurabilecek önümüzde hiçbir alternatif yok. Gram altın için ise en büyük sığınak, en büyük destekleyici etken de dolar TL'nin bu yaptığı yükseliş trendi olacaktır. Gram altının zaten kendini muhafaza etmesinin en önemli etkeni oldu elbette. Gram altının da sanıyorum ki bu bulunduğu hat ve bulunduğu bölge içerisinde yaşadığı zigzaklarda artık bitiş dönemi içerisinde olacaktır. Önümüzdeki dönem içerisinde, yani Mayıs'ın bitimine kadar bu alanı doldurması ve bu alanı kırması ile gram altının 1000 TL'ye giden bir trendi izleyeceğini bu bölgede düşünüyorum. Gram altının burada 1000 TL söylüyorum ama gram altının 1000 TL'yi bir kenara bırakıp 1400 TL'ye kadar giden bir trendi izlemesini bekliyorum. Yıl sonuna kadar içinde bulunduğumuz dönem itibariyle. Aynı şey gümüş tarafı için de geçerli. Ons kapılarında yordular. Ons kapılarında ciddi gevşemeler oldu. Buna rağmen gram altının, gram gümüşün yatırımcıları çok fazla zorlamadığı bir dönem oldu diyebiliriz. Ons altında düşen kanal yapısını sürdürmeye devam ediyor. Hani şu düşüşün benim beklediğim bir hareket olmadığını söyleyebilirim altının ons tarafında. Ama bu düşüş trendini bitirebilecek bir trend bölgesi alanı içerisinde olduğunu düşünüyorum. Burada bir kanal yapısı oluşturduğunu söyleyebiliriz. Altının ons tarafında oluşturduğu bu kanalda yukarı yönlü tepki için ideal bir bölge içerisinde olduğunu düşünüyorum altının ons tarafının. Bunun da sirayetini gram altın tarafında göreceğimizi düşünüyorum. Mayıs döneminin 3. haftası itibariyle, yani önümüzdeki hafta itibariyle altında, gümüşte artık yukarıya dönen trend yapılarının başlamasını bekliyorum. Gümüşte de aynı şekilde bulunduğu alan içerisinde önümüzdeki dönemi baz alarak söylüyorum, değerlendirilebilir bölge içerisinde. O da burada küçük bir kırılım zorlayacak. Buradaki kırılım alanı ile yeniden bu alana girmesiyle düşen trendin bittiği, teyidi geleceğini göreceğiz.
göreceğimizi düşünüyorum. Hem gümüşün TL tarafında hem de altının gram tarafında destek seviyelerinden yukarıya giden bir hareket bu son dönem içerisinde görmedik. Hala değerlendirilebilir, makul olan destek seviyelerinde. Ben buradan yatırımcı olsam alırdım dediğim destek seviyeleri içerisinde hareket etmeye devam ediyor. Önümüzdeki dönem için bu ürünlerin şu anda fırsat olduğu dönem içerisinde olduğunu düşünüyorum. Globaldeki hem resesyon sesleri hem enflasyonun yükselişindeki dalganın devam etmesi hem de kurumsal yatırımcıların risklerden kaçınma kaygıları bu ürünlerde yeniden yukarıya giden trendi başlatacağı fikrini bizde uyandırıyor. Beklemeye, izlemeye, yatırımlara sahip çıkmaya devam edeceğiz dostlar. Kripto para tarafında Bitcoin bulunduğu alan içerisinde bu 28.200-28.700 band alanını destek haline getirdiğini düşünüyorum. Bu bölgede günlük periyotta baktığımızda burada bir V tipi dönüş hareketi beklentim kripto tarafında var. 34.000'li seviyeler burada önemli bölge olacaktır. 34.000'li seviyelere buradan dönmesi piyasalar adına güzel bir dönüş tesiri yaratacağını düşünüyorum. Çok ciddi baskı gördü kripto para piyasası. En son birkaç gündür konuştuğumuz, üstünde durduğumuz Luna hadisesi vardı. Luna ve UST Coin'de çok ciddi değer kayıpları yaşandı. En son 2 gün önce videoda anlatmıştım. Hangi şart olursa olsun bu ürünlerden bu saatten sonra ben istediği kadar düşsün almam dedim. Luna da aynı şekilde. UST de aynı şekilde. Para kazandırabilir, işin ayrı boyutu ama projenin yönetenleri, kurucuları projeyi getirdiği noktada iş Ponzi şemasına döndü. Çünkü UST dedikleri dolara birebir denk olan coin bu iş başlamadan önce 10 milyar dolar bir kilitli varlığa ulaşmıştı. Hani Luna tarafına hiç girmiyorum. Orada da 40 küsür milyar dolar bir varlık, bir market cap değeri vardı. Bu ürünün fiyatı %99 düştükten sonra merkeziyetsiz olarak adlandırdıkları bu ürünleri eğer ellerinin altında rezerv olsaydı bu ürünleri sıfıra yakın seviyelerde kendi kendilerine de daha merkezi bir hale getirebilirlerdi. En azından rezervlerini ölmekte olan kendi ürünlerine harcayabilirlerdi. Ellerinde ciddi bir rezerv olması lazım ki burada böyle bir hamle, böyle bir maliyet yapabilsin. Luna kurucusu zaten merkeziyetsiz stable coinlere inanıyorum ama artık UST bunu gerçekleştirecek durumda değil dedi. UST coin artık ya merkezi bir coin olabilir ya da tamamen yok olabilir. Yaptıkları sistemin tamamen Ponzi'ye dönük bir sistem olduğunu gördük. Daha önce benim değerlendirdiğim, yatırım yaptığım bir ürün değil. Çok da takip etme fırsatı bulamamıştım. Hani %20, %30 gibi faiz veriyorsa zaten ben direkt o projeye bir mesafeli yaklaşırım. 2017'lerde herkes bilmez BitConnect vardı. 2017 Aralık'ta 400 küsür dolar seviyelerine ulaşmıştı BitConnect ve 2018 Ocak ayı itibariyle adamlar patlattılar projeyi, sıfıra indirdiler, tası tarağı toplayıp kaçtılar. Yani market cap verilerine baktığınızda 6. sıraya kadar yükselmiş bir coin'di bu. Piyasayı çok büyük sarstı mı derseniz sarsmadı. Herkes kendi yoluna devam etti ama orada batanlar battı. Luna'da da batanlar adına çok üzgünüm. Sepet yapmanın önemini burada çok daha iyi anlıyoruz. Yatırımlarınızı sepet yapın dostlar. Her üründen, hani kripto para piyasasını da bir kenara bırakıyorum. Altında, gümüşte ya da döviz mevduatları dahil ben mevduat tutarım. Her koşulda da elimde tutmaya devam ederim. Bir altcoin değerlendirmesi yapacaksam, alacaksam 5 tane 10 tane altcoin ayrı ayrı almaya, ayrı ayrı değerlendirmeye gayret ederim. Siz de yatırımlarınızda böyle yapmanız lazım. İşin en doğru tarafı budur. Luna meselesinde milyonlarca dolar değil, yani milyarlarca dolar buhar oldu. Bütün parasını koyup çok düştü diyerek maalesef ki açgözlülüğüne yenilerek tüm parasını sokup batanlar da oldu. Bunlar herkese bir ibrettir dostlar. Bundan sonrası için bu tarz şeylerin sizin başınıza gelmeyecek diye bir şey yok. Herkesin başına gelebilir. Herkesin parası da batabilir. O yüzden risklerinizi tartarak önlemlerinizi en başından almanız lazım. Ve bu söylediklerim ben dahil herkesin kulağına küpe olması lazım. Piyasa düşerken yapılabilecek çok fazla bir alternatif yok. Herkes kendine göre küçük airdropları, hediye gibi bonusları da kovalaması lazım. Borsaların yaptığı, büyük borsaların yaptığı etkinlikleri değerlendirmesi lazım. Küçük bütçeleri kovalayanlar, Bybit'in en son yaptığı kampanyada 11-24 Mayıs tarihleri arasında Bybit'e yeni kayıt olan ve ilk defa depozit işlemini gerçekleştiren herkese 25 dolar değerinde hoş geldin ödülleri dağıtılıyor, veriliyor. Video altına bununla alakalı referans linkimi bırakıyorum. Direkt olarak üye olduğunuzda 5 dolar değerinde hoş geldin bonusu alıyorsunuz. İlk kez üye olanlar ve ilk kez depozit yapanlar da 20 dolar değerinde depozito yaptığında 20 dolarlık bir hoş
geldin bonusu kazanıyorlar. Elbette KYC'de yapmak gerekiyor bu prosedürleri ve ödülleri hak edebilmek için. Bu tarz etkinlikleri küçük borsalar yaptığında çok kulak asmamak lazım. Ben çok mantıklı bulmam ama büyük borsalarda bu tarz etkinlikler yapılıyorsa onlar kullanıcı çekmek için para yakma gayreti içerisindeler. Onların bu para yakma gayretini de siz fırsata çevirebilirsiniz. Video altına bununla alakalı referans linkimi bırakıyorum. Özellikle öğrencilerin çok fazla kovaladığını bu tarz şeyleri biliyorum. Herkes kendine göre böyle bir değerlendirme gayreti içerisinde. Borsalar para yakmak istiyorsa siz de çok basit görevleri olan bu tarz projelerde, ama büyük borsalardan bahsediyorum, bu tarz büyük borsalarda yapılan etkinlikleri kovalayıp, blokları takip edip, ödül merkezlerini takip edip bu tarz basit görevleri olan yerlerden fırsatlar çıkarabilirler. Şimdilik bu kadar dostlar. Her videoda olduğu gibi bu videoda da bu videoyu beğenip yorum yapanlar arasından 2 kişiye Altın Kapı'nın Anahtarı Bitcoin kitabım ve temel teknik videolarımı hediye edeceğim. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.